Merhaba arkadaşlar. Serdar Kocuklar Karikatür Mizah kanalıma hoş geldiniz. Karikatür sanatının temel eğitim kapsamındaki Karikatüre Başlangıç serisi derslerimizin 5.'si olan Duruşlar ve Hareketler konusunu ele alacağız. Bu dersimizde çalışmalarımızı öncelikle insan figürü üzerinden yürüteceğiz. İlerleyen süreçlerde hayvan figürü, yanı sıra organik, inorganik objeleri de karikatürize etmeyi öğreneceğiz. Karikatür desenimize konu olabilecek insan duruş ve hareketleri arasında duran, oturan, yürüyen, koşan, dans eden, zıplayan insan tiplerini çizeceğiz. Öncelikle geometrik ya da oval formlar yardımıyla araştırma çizgilerini bolca kullanarak yanlış yapmaktan korkmadan desenimizi zenginleştireceğiz. Duruşları ve hareketleri anatomik olarak doğru çizmek için geometrik ve oval formlar kullanarak çöp adamları oluşturacağız. Karikatür sanatındaki abartmalarda çizgisel olarak baktığımızda anatomik deformasyonlar mantık çerçevesinde olmalıdır. Örneğin bir insan figürü çizerken göz, burun, kulak gibi uzuvların gerçeği yansıtması anlaşılabilir bir abartı düzeyinde çizilmesi önemlidir. Yani gerçeklikten çok uzaklaşmıyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında karikatürümüzün anatomisini de inceleyerek duran adamı çizelim. Geometrik ve oval formlar yardımı ile çizmeye başlıyoruz. Öncelikle figürümüzü kağıdımıza doğru konumlandırmalıyız. Arkadaşlar, zihnimizde mutlaka bir yerleşim planı olması sağlıklı bir çizim için önemlidir. Ben bu arada ekranda görünmesi açısından uçlu bir kalemle çiziyorum. Siz 2B ya da daha yumuşak bir kurşun kalemle çizebilirsiniz. Duran adamımızın anatomisini çizerken genel olarak baktığımızda 3 ana bölge olarak ele alacağız. Baş, gövde ve ayaklar 3'e böleceğiz. Aslında figürümüzü detaylandırdığımızda 6 bölgeye ayırdığımızı anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi araştırma çizgileriyle çöp adamımızı oluşturuyorum. Bir sonraki aşamada duran adam figürümüzün kıyafetlerini çizeceğim. İnsan figürü çizerken kullandığımız geometrik ve oval formlar insan tipine göre farklılık gösterebilir. Çöp adamlarla çalışırken şişman bir adam çizerken iri oval formu göbek bölgesinde kullandığımızda göbekli bir insan çizmiş oluruz. Tersine küçük oval formu göbek bölgesinde, iri oval formu göğüs bölgesinde kullanırsak atletik bir insan figürü oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Çizmeye yeni başlayan arkadaşlar düz çizgi çizmekte zorlanabilirler. Acele etmeden düz çizgiyi çizmeye gayret etsinler. Zira cetvel kullanmak pek de tavsiye ettiğim bir şey değil. Sadece karikatüre başlarken gönye ile dış çerçevesini çizebilirler. Bu kadraj çalışma alanımızda kompozisyon aşamasında figürlerimizi yerleştirirken
bize kolaylık sağlayacak ve çizgimizin dışa taşmasını engelleyecektir. Evet arkadaşlar, şimdi de duran adamımızın yandan görünüşünü çizelim. Ön görünüşten uzattığımız çizgileri rehber olarak alıyoruz. Bol araştırma çizgileriyle çöp adamımızın anatomisini oturtmaya çalışıyoruz. Daha sonra çizgilerimizi tek çizgiye dönüştüreceğiz. Evet arkadaşlar, zamanınızı çok almamak için şimdi çinleme aşamasına geçiyorum. Dileyen dostlarımız desenlerindeki daha net çizgileri kurşun kalemle araştırabilirler. Şimdi iç kontürleri daha ince bir keçeli kalemle çizmeye devam ediyorum. Karikatür sanatının olmazsa olmazı abartı, yani deformasyondur. Çizgilerimizdeki formları bozarak, uzatıp kısaltarak, büyüterek ya da küçülterek desenlerimizi karikatürize etmeliyiz. İlerleyen süreçte bu bilgiyi daha verimli kullanmak için hep birlikte çalışalım arkadaşlar. Çalışmamızı bitirmeden önce çöp adamı oluştururken kullandığımız geometrik ve oval formları duran adamımız üzerinde daha iyi anlayabilmeniz için işaretliyorum. İlerleyen derslerimizde insan figürü için daha farklı duruşlar ve hareketler üzerinde duracağız.
Arkadaşlar, çalışmamız bittiğine göre karikatürümüzün daha temiz ve iyi görünmesi için kurşun kalem izlerini dikkatlice siliyoruz. Karikatürde duruşlar ve hareketler konusunu tamamladık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Çizgiyle ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.